Depremde yaşanan bir mucize daha. Adıyaman'da Ramazan abimiz deprem gecesi oğluyla önce 3.30 gibi Kur'an mı okuyordunuz? Evet. Kur'an okuyorlarmış, sonra namaz kılmışlar. Ondan sonra tam yatacaklar. Yatacakları sırada deprem oluyor. Evet. Diyor ki tamam dışarı çıkalım. Çıkarlarken böyle kapının altında bir anda blok düşüyor. Çelik kapıyı uğraşıyorlar açamıyorlar. Uğraşıyorlar açamıyorlar. Evet, evet. Sonra kim geldi abi? Kapıyı biz bir türlü açamadık. Allah'a sığındık. Bu ara yeşil sarıklı, nur yüzlü bir adam peyda oldu. Dedi ki korkmayın dedi. Ben arkanızdayım dedi. Elinizi besmele çekip bir daha kapıyı atın dedi. Kapıyı açınca Besmele çekiyor, kapıyı açıyor. kapı açılıyor. Kapı Ondan açılıyor. sonra bu kapıyla bunları çıkartıyor. Bu gelen adam da karşı komşularındaki kim? Mehmet abi mi? Evet. O Mehmet abi de bir hafta önce Umre'ye gitmiş. Şu an hala Umre'de. Kendisi daha Türkiye'de değil. Evet. Dışarıya almış. Evet. Ondan sonra tekrar içeri girmişler. Birkaç kişi kurtarmışlar. Evet. Tekrar içeri girdiklerinde artık çıkın demiş. Dışarıya almış. İçeri girmeyin. İçeri girmeyin dedikten sonra da bina düşmüş. Karşı binadan tekrar 2-3 kişi kurtarırlarken bir tane yaşlı abi, şişman bir abi varmış. Evet. Bunu çıkarmaya Çekemezler, çalışmışlar. bir Çekemiyorlar. çekemedi. Çekememişler. Bu yine gelmiş alttan elini koymuş. Beraber onu da çıkartmışlar. Yeşil sarıklı hocam. O Mehmet abi dediğimiz adam sonra bunları kurtardıktan sonra hemen ortadan kaybolmuş. Kahramanmaraş Belediyesi'nin karşısında enkazda çalışma yapıyoruz. Kepçe geldi böyle duvarlara vuruyor. Bir kadın geldi. Hareket etmeyin dedi. Durun dedi. Çığlık atıyor. Benim dedi 2 tane evladım dedi. Şu duvarı koordinat veriyor resmen. Şu duvarın ardında dedi. İkisini dedi kurtarın oradan dedi. Yalvarıyor bize. Ama yalvarıyor. orada hiçbir şey yok. Kaçıncı gün depremin bugün? Herkes orada hep kepçeyle çalışmalar yapılıyor. Depremin kaçıncı saatinde zaman? Kaçıncı günü? Bugün yok. 5. günü ne oldu bu? Sonra geldik durdurduk kepçeyi. Afatçılar sağ olsun Allah razı olsun orayı değiştiler. 2 tane çocuk çıktı. Ama makinesi var, yaşam belirtisi Yok yok. yaşam belirtisi yok. 2 tane çocuğu çıkarttılar. Annelerini teslim etmek için annesini arıyoruz çıkarttık çocuklar diye. Bağırıyor millet. Evet. 13 yaşındaki çocuğun tek dediği kelime benim annem 4 yıl önce vefat etti. Subhanallah ya. Sonra kadın yok ortada. Yok kadın yok. Peki orada kim oluyor? Şaşırmadım yani. Şimdi abi herkes dizlerini çöktü, ellerini açtı, dua etmeye başladı. Allahu Ekber diye. 3,5 saat yağmur altında bekledim. Benden daha kötüler olduğu için onlara müdahale etmek zorundalar. Yalnız bu anda neyim üstünde biliyor musun? Eski bir kapının üzerindeyim. Yani böyle set olur ya kapı. Onun üzerinde yatıyorum. Üşüdüm. İnan bana çok üşüdüm. Yaşlı bir teyze geldi biliyor musun? Oğlum dedi Allah yardımcım olsun dedi. Şemsiyesini bana bıraktı. Şöyle üzerime bıraktı. Baktım nurlu bir teyzeydi. Hani derler ya Hızır Aleyhisselam derler ya. O şekildeydi. İnsanlara sadece şunu söylüyorum. Bu dünyada yaşıyorsunuz ya. Kimseyi incitmeyin. Evet. Burası da siyahtı. Kaç tane at vardı? Bir tane. Atın yanında kim vardı? Bir tane adam sakallı. Sakallıydı. Ne yapıyordu? Orada durmuştu. Binaları tutmuştu. Evet. Tamam. Detaylı anlat. Nasıl gördünse öyle anlat. Adam uzun bolluydu. Evet. Ne kadar da uzundu? Babana Gül'ün binası kadar uzun. Çok büyüktü. Evet. Maşallah. Ne yapıyordu mesela? At nasıldı? Hareket ediyor muydu? Hayır böyle durmuştu. Bahçeye bakıyordu. Bahçeye bakıyordu. Evet. Sana bir şey soracağım. Yok daha muayene olmadım. Canım benim. Aferin sana. Pardon abi. Orayı şunu alacağım. Sen nasıl sattın? Abi işi olmayan bir geri şey yok korkma oldu mu? Sana serum vereceğim. Okula gidiyor musun? O da seni güçlendirecek tamam mı? Sen kaç yaşındasın? Bana bakar mısın azalcığım? Bak buradayım. Okula gidiyor musun? Kaç yaşındasın sen? Ana sınıfına gidiyor musun? Gitmiyorum. Başlamadın mı daha okula? Daha başlamadım. Başlayacaksın ama değil mi? Bak burada ne varmış? Abi diğer Bak. kolunu açalım. Damarları Görüyor musun bunu? Sen sayı saymasını biliyor musun? Şimdi bak, abi kaç gösteriyor bak. Kaç bu o? kaç? Kaç bu Azal? Bu? Bu kaç? Kolu aç abi sen. Bir yandan aşağı dur. Şu damarın olmasını bekliyorum. Bayağı bir... 4. Aferin sen okula gitmeden öğrenirsin. Hazal bana bak. Bana da bak. Bana elini sıkabilecek misin böyle yumruk yapabilecek misin? Sık elini yumruk yap. Aferin sana. Güzel elleri Ayakların da ısınıyor. Ayakların ısınıyor. Hiç şey yapma. Acıyor mu? Bu kan acıyor mu? Vallahi götürüyor bak ha.
Harbi köye götürüyor köpek bizi. Konyaaltı Belediyesi'ne yardımcı olan minik bir köpeğimiz var. Bize yol gösteriyor. Abi büyük ihtimalle bu köpeğin gittiği yol o yol yani. Maraş Göksu'nda mahsur kalan insanları kurtarmak için insanlar büyük ihtimalle son çare köpeklerini yollamışlar. Biz de yolu bulamayıp kaybettik ama köpek bulunca onu takip ediyoruz. Umarım köye doğru götürüyordur bizi. Çok yoruldu ya. Ufak bir git. Abi kendisi yavaşlar herhalde. Yazık günah valla. Alalım mı? Alacağız da durmaz ki abi. Bir konuşsana sen. Tepki verir mi abi? Yok abi tepki vermez. Abi bizi köye getirdi. Hani tutsana köyü. Burası Maraş. Maşallah. Göksu'nun en uzak köylerinden bir tanesi. Ulaşım sıkıntısı çok büyük. Hayanburnu. Bugüne kadar hiçbir ekip gitmemiş. Biz de yolu bulamayınca köpeği takip etmeye başladık. O da bizi köye getirdi. Zaten yollarda büyük büyük taşlar da var. Kaya parçaları. Dikkat et abi. Sıkıntılı bir yol. Ya harbiden geldik ya. Sesimi duyan var mı? İçeride var bak içeride. Tamam sakin olun sizi çıkaracağız. Tamam geliyoruz bekleyin. Tamam kaç kişisiniz? 4. Tamam bekleyin. 6.